Merhaba arkadaşlar. Microsoft Word'te otomatik kaynakça ya da bibliografi oluşturabilir miyiz? Tıpkı Total, Mendeley ve EndNote programlarında olduğu gibi Word buna imkan veriyor mu? Evet, kısmen veriyor. Daha doğrusu belli formatlarda bunu yapabilirsiniz. Bugün de belki sizlerin işinize yarar diye, kullanabilirsiniz diye bunu anlatmaya çalışacağım. Tabii ki öncelikle hemen bir başvuru sekmesine gidelim. Bildiğiniz gibi Word üzerinden dipnot ekleyebilmek için üst menüden başvurular sekmesine tıklamanız gerekiyor ki şu kısımdan dipnot ekleyebilir ve dipnotla ilgili ayarları yapabiliyordunuz. Bugün de sizlere şuradaki kaynakları yönet, alıntı ekle gibi bölümler var. Bura üzerinden bunu nasıl yapabiliriz? Bunu anlatacağım. Word'de kullanacağınız kaynakları buraya girebilir ve kütüphane oluşturabilirsiniz. Hemen şuraya tıklayalım. Şöyle bir ekran çıkacaktır arkadaşlar. Burada daha önce eklediğiniz kaynakları da görebilirsiniz. Yeni kaynaklar da ekleyebilirsiniz. Yeni ekle dediğiniz zaman hemen şöyle bir kitap alan çıkacaktır. Mesela diyelim ki biz şu kitabı Maria Hotdog'un bir hayır demeyi bilmek diye bir çeviri kitabı var arkadaşlar. Kitap çeviri bölümü, evet, şuradan girebiliriz. Şimdi yazar gireceğiz. Hotdog Maria'ya girdik arkadaşlar, yazarımızı girdik. Kitabın adı neydi? Hayır demeyi bilmek diye bir kitap. Onu girelim. Hayır demeyi bilmek. Tabii ki bu kitap çeviri kitabı olduğu için şuraya girerek giriş alanını genişletelim. Çünkü çevirmen bilgisi gireceğiz arkadaşlar aşağı doğru. Çevirmen nerede? Evet, şurada varmış. Kim çevirmiş bu kitabı Türkçemize? Hemen bakalım. Maide Selen hanımefendi çevirmiş. Şuradan girelim. Selen Maide. Evet, çevirmenimize girdik. Ekledik buraya. Başka ne giriyoruz? Başka bir de yayın evi ve baskı tarihi bilgilerini gireceğiz. 7. baskısını yapmış 2013'te bu kitap. Yayın evi bilgisi. Buradan hemen yayıncı, iletişim yayınları. Şimdi şurayı bir kısaltalım. Rahat görelim. Yıl kaçıncı yılmış? Bakalım arkadaşlar, ne demiştim? Biraz önce 2013'te 7. baskısını yapmış demiştim. 2013. Evet, İstanbul. Baskı bilgisini de yine şuradan açarak kaçıncı baskıysa onu girebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda bir bakayım, yazı biraz küçük, tam olarak göremiyorum. Baskı 7. 7. baskıyı da girdik. Yazı olarak da yazalım arkadaşlar. Baskı dedik. Evet, kitap bilgimizi girmiş olduk. Yalnız burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Şurada eklediğiniz kitapları Word saklıyor. Yani bilgisayarı formatlamadığınız sürece bu Word'ü açtığınız zaman bütün belgelerinizde bunu kullanabilirsiniz. Şurayı ise bu metinde kullandığınız ve bibliografide yer almasını bildiğiniz kaynakları buraya ekliyorsunuz. Şuraya atmadıklarınızı bibliografiye, kaynakçaya eklemez. Şimdilik bunu buradan bir kaldıralım arkadaşlar. Sadece burada kalsın. Şu anda gördüğünüz gibi bir kitap eklemiş olduk. Yeni bir kitap daha ekleyelim. Elimde şöyle bir kitap daha var. Şöyle görüyorsunuz sanırım. Vücudunuz hayır diyorsa diye bir kitap. Gabor Mate'nin bir kitabıymış. Öncelikle bu kitabı da ekleyelim sisteme, sonra da bunun üzerinden işlemi tamamlayalım. Mate, soyadıydı herhalde. Gabor. Yazarımızı ekledik. Evet, burada kitabımızın adı Vücudunuz hayır diyorsa, tabi hatalı girmişsek de düzeltebiliyoruz arkadaşlar. Güzel tarafı o. Şimdi arkadaşlar bunun hemen bir yayın evi baskı bilgisini girelim. 2014, şehir İstanbul, yayıncı iletişim. Evet, şuraya gelelim. Çevirmen girelim arkadaşlar. Çevirmen bilgisini şuraya girdik. Kimidi çevirmemiz? Defne Orhun. Evet, buna da girdik. Ekle dedik. Evet, 3. kitabımızı da ekledik. Şuradan bir kaldıralım. Bunu anlatacağım çünkü. Şimdi gördüğünüz gibi 4 tane kaynağımız var. 1, 2, 3, 4 tane kitabımız var burada. Biz şimdi bu teze burada kitap ekledikçe, kaynak ekledikçe, şimdi bunu bir kapatalım. Buradan çıkalım. Gelelim buraya, alıntı ekle dediğimiz zaman arkadaşlar, yeni alıntı. Gördüğünüz gibi sadece bu sekme çıkıyor ama alıntı ekle dediğimiz zaman herhangi bir kaynak eklemiyor arkadaşlar. Herhangi bir kaynak eklemiyor. Bunu ekleyebilmesi için bu tezimizde hangi kaynakları kullanacaksak, çalışmamızda hangi kaynak, onları şu tarafa aktarıyoruz. Bu tarafa aktarduğımız kaynaklar bu tezde, bu çalışmada, bu metinde kullandığımız kaynaklar anlamına gelir ve bunları biz tezde mükerrer defede ekleyebiliriz. Hemen biz bunların hepsini seçelim ve kopyala diyelim, şu tarafa aldık. Evet, biz bunu diyoruz ki Word metnine, Word programına biz bu kaynakları bu metinde kullandık. Bibliografide de bunları oluşturacaksın diyoruz. Şimdi ekledik. Peki şimdi dipnot ekleyelim, bakalım ne oluyor. Gördüğünüz gibi burada format seçebiliyorsunuz. APA ya da Chicago şeklinde format oluşturabiliyorsunuz. Öncelikle APA sürümünü anlatayım size. Dediğimiz zaman gördüğünüz gibi kullandığımız kaynakları burada sıralıyor. Bunlar içinden seçerek herhangi birini dipnot olarak ekleyebilirsiniz. Bu çoğaldıkça da bu menü aşağı doğru uzayacaktır. Evet, çok uzun kitap çalışmaları için biraz sorunlu olabilir ama bir makale çalışması için rahatlıkla bu formatı Word ile
kaynakçaya dipnot vermeyi kullanabilirsiniz ve otomatik bibliografi oluşturabilirsiniz. Şimdi mesela şunu ekleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekledi. Hangi formatta ekledi? APA formatında ekledi arkadaşlar. Peki buna sayfa numarası eklemeyecek miyiz? Ekleyeceğiz. Üzerine tıkladığım zaman şöyle bir şekil çıkıyor. Hemen buradan alıntıyı düzenle şeklinde bir seçenek var. Burada sayfa numarası, yazar vesaire. Yani şuradaki sıralama görüntüyü de değiştirebiliyorsunuz veya bunlardan birini gizleyebiliyorsunuz. Görüntülemeyi durduğunuzda mesela yazara tıkladığınız zaman yazarı gizler. Bunlardan birini gizlememize gerek yok. Sayfa diyelim ki 65 olsun. Gördüğünüz gibi APA sisteminde dipnot oluşturduğum dipnotumuzu oluşturmuş olduk. Bunu çoğaltabiliriz. Şuraya gelelim. Bir alıntı ekle diyelim. Bu sefer de ikincisini ekleyelim. Buna da bir sayfa numarası girelim. Şuradan geldik. Evet, 98'i girdik. Bir dipnot daha eklemiş olduk. Şimdi gelelim şuraya. Bir dipnot daha ekleyelim arkadaşlar. Bu sefer de 3. kitabımızı ekledik. Buradan APA sistemi ama gördüğünüz gibi. Şimdi bazen APA sisteminde istenebiliyor bizden yazılar. Özellikle bizde psikoloji, sosyoloji gibi, felsefe gibi değişik branşlarda APA sistemini kullanmak bazı dergilerin formatı da olabiliyor. Sizden bu şekilde isteyebiliyor. Bunu da ekledik. Bir dipnot daha eklerim. En azından girdiğimiz kaynakların hepsi dipnotta görünsün. Bakalım nasıl olacak. Şuraya geldik. Burada da diyelim ki 32. sayfa olsun. 4 tane dipnot ekledik gördüğünüz gibi. Ama neyle? APA sistemiyle. APA sistemiyle bunu ekledik. Şimdi diyelim ki biz tezimizi, çalışmamızı, makalemizi bitirdik ve tezin sonuna geldik. Bir kaynakça eklenmesini istiyoruz arkadaşlar. Şuraya kaynakça sekmesine tıklayın. Tıkladığınız zaman değişik kaynakça gösterim formatları var. Birincide başvurular, ikincide kaynakça, üçüncüde son geçen eserler ya da adı geçen eserler, sözü geçen eserler diye bölüm var. Biz bunu kaynakça diye klasik şekli ekleyelim. Gördüğünüz gibi APA formatına göre bir kaynakça oluşturdu. Bu Word ile otomatik olarak kaynakça oluşturma bu şekilde. Bunu bu şekilde ekleyebilir. Hata yaptıysanız yine şuradan girerek kaynakçayı düzenleyebilirsiniz. Güncelle dediğiniz zaman da kaynakçayı güncelleyecektir arkadaşlar. Biz bunu neye göre ekledik? APA sistemine göre ekledik. Gördüğünüz gibi APA sistemine göre kaynakçayı oluşturdu ama diyelim ki dergi sizden APA değil de Chicago versiyonunu istiyor. Bu durumda arkadaşlar bunu Chicago versiyonuna dönüştürmeniz gerekir. Bunu yapmak da son derece kolay. Şuradan gelip de APA değil de Chicago'yu seçtiğiniz zaman kaynakçanız Chicago versiyonuna dönüşüyor. Gördüğünüz gibi artık tarihleri sona atmış oldu. Word ile eğer siz tez, kitap, makale yazarken kendi yerleşik yapısını da kullanarak dipnotu ekleyebilir, otomatik olarak kaynakça oluşturabilirsiniz. Dezavantajları ne arkadaşlar? Dezavantajları bir bilgisayardan bir bilgisayara taşınmıyor diye biliyorum. Sadece bir bilgisayar üzerinden kullanabiliyorsunuz ama farklı dosyalarda bunu kullanabilmeniz mümkün. Yani tek Word belgesinde oluşturduğunuz belgeyi silmediğiniz sürece ya da bilgisayarı formatlamadığınız sürece diğer belgelerinizi de kullanabiliyorsunuz. Başka ne gibi dezavantajı var? Özellikle dipnot, sayfa altı dipnot kullanmak isteyen arkadaşlar için uygun düşmeyebilir bu. Çünkü gördüğünüz gibi sayfa altı dipnot veremiyoruz. Sadece sayfa sonu dipnot olarak kullanabiliyoruz. Evet, ben bulamadım en azından sayfa altı dipnot olarak. Onun için bu sayfa altı dipnot vermek isteyen arkadaşlar için pek fazla uygun olmayabilir. Onun dışında da gayet kullanışlı bir program olduğunu söyleyebilirim. Herhangi bir harici programa ihtiyaç duymadan, Zotero gibi, EndNote gibi duymadan otomatik olarak kaynaklarınızı oluşturabilir ve kaynakçanızı oluşturabilirsiniz. Evet, bu videomuz da böyleydi. Umarım sizler için faydalı, yararlı olmuştur. Şimdilik hoşçakalın.